Merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere karamelli sütlü irmik tatlısı tarifi paylaştım. Üstelik bardakta yaptım. Hem yapımı kolay hem de o kadar çok lezzetli ki denediğiniz zaman aklınızdan çıkmayacak bir tatlı olacak. Bunun garantisini vererek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir tencereye 1 litre soğuk süt, 1 su bardağından yarım parmak eksik toz şeker ve 1 su bardağından yarım parmak eksik irmik ilavesi yapıyorum. Hepsini karıştırdıktan sonra şimdi hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştıracağım. Tatlı artık kaynadı. Şimdi tamamen altını kıstım ve bir paket vanilya ilavesi yaptım. Ortalama 3 dakika veya 4 dakika boyunca kısık ateşte kaynayacak. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca irmik tatlısı ocakta kısık ateşte kaynadı. Şimdi ocaktan aldım ve 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ettim. Eğer evinizde varsa 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel yakışıyor. Eğer istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Yine eğer evinizde varsa bir tane portakalın kabuğunu içine ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet katacaktır. Ama lütfen beyaz yerleri olmasın. Bu şekilde rendenin küçük tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Eğer evinizde yoksa veya sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bardaklara dolduruyorum. Bardakları mutlaka önden soğuk suyla ıslatmanız gerekiyor her tarafını. Ardından bir kaşık yardımıyla bu şekilde doldurabilirsiniz. Güvenle deneyebilirsiniz. Bu tarifime benzer bir tarif yaklaşık olarak 1 yıl önce kanalımda yayınlamıştım ve deneme rekoru kırdı. Çok beğenildi. Ben aynı şekilde aynı tarifime bardak tatlısı olarak uyarladım. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Gerçekten de çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı olacak. Bunun garantisini veriyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hepsini bardaklara doldurdum. Bardaklar soğuduğu zaman buzdolabına alacağım. Şimdi hemen karamelini hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağı dolusu soğuk sütü ve 1 yemek kaşığı dolusu buğday nişastasını bir kaseye aldım ve güzelce çırptım. Şimdi bu karışımı bir kenara alacağım. Biraz sonra onu işleme alacağım. Karamelime çok güveniyorum. Güvenle deneyebilirsiniz. Yıllarca yapmış olduğum ölçülerle yapıyorum. Püf noktaları var. Hepsini sizlerle paylaşacağım. 1 su bardağı dolusu toz şekeri bir çelik tencereye aldım. Küçük bir tencere kullanabilirsiniz. Kesinlikle teflon veya granit kullanmayın. Mutlaka kalın tabanlı çelik tencere olması gerekiyor. Bu arada kenarlarda lütfen toz şeker kalmasın. Tencerenin kenarında varsa lütfen alın. Çünkü ilk olarak onlar erimeye başlayacak ve yanacaktır. O yüzden kenarlarda kesinlikle toz şeker kalmaması gerekiyor. Ocağın en büyük gözünde en kısık ateşten birazcık yüksek ayarda şeker kendiliğinden eriyor. Lütfen şekeri karıştırmayalım. Kenardan eriyen yerleri bu şekilde karıştırabilirsiniz. Ve hafif erimeyen toz şekerden de bu karışımı alabilirsiniz ama çok fazla almayın. Eğer böyle yaparsanız kesinlikle yanık kokusu olmayacaktır. Yıllarca yapmış olduğum tekniktir. Güvenle deneyebilirsiniz. Bakın hala erimeye devam ediyor ve ben erimeyen toz şekerden de bir miktar bu karışımın içerisine alıyorum ve sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Asla yanık kokusu olmayacaktır eğer böyle yaparsanız. Şu aşamada ocağın altını kısabilirsiniz birazcık veya ocaktan bile alabilirsiniz. En kısık ateşte eritmeye devam ediyorum. Evet, artık şeker tamamen eridi. Yine karıştırıyorum. Şimdi 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave edeceğim ve tereyağı tamamen eriyene kadar sürekli karıştırmaya devam edeceğim.
Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Aslında bu ölçülerin yarısı size yetecektir. Ama ben karameli çok sevdiğim için diğer kalan yarısını bir kavanoza alıp buzdolabına kaldırıyorum. Bazen kahvaltılarda veya başka tatlılarda değerlendirmek için her zaman yaptığım zaman fazla yapıyorum. O yüzden bu ölçülerin yarısıyla yaparsanız çok güzel olacaktır. Buzdolabına koyduğunuz zaman sürülebilir çikolata kıvamına gelecektir. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. İsterseniz bu ölçülerle yapın ya da bu ölçülerin yarısıyla yapın. Ben yine açıklama kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını yazacağım. Tereyağı tamamen eridikten sonra az önce hazırlamış olduğum süt ve nişasta karışımını tencereye aldım. Tencereye aldığınız zaman içindeki şekerler mutlaka sertleşecektir. Hatta taş gibi olacaktır. Lütfen karıştırmaya devam edin. Aynen bu şekilde bir kıvam alacaktır. Bu kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Bu yanılgıya çok düşen izleyicilerim oluyor. Sütü verdikten sonra taş gibi oldu deyip bırakanlar oluyor. Kesinlikle bırakmayın. Devam edin. Zaten şekerler eridiği zaman böyle güzel bir kıvam aldığını göreceksiniz. Karamelize artık hazır. Soğumasını bekliyorum. Balkona koyabilirsiniz çabuk soğuması için. Şimdi buzdolabında bekleyen süt tatları çıkartıyorum ve bu şekilde kolaylıkla bardaklarından çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay oldu. Aynen videodaki gibi çok kısa bir süre içerisinde yapacaksınız bu işlemi. Sadece saniyelerinizi alacaktır. Parmaklarımın uçlarıyla birazcık havalandırıyorum. Ondan sonra da bir hamleyle çıkartıyorum. Eğer bunu muhallebiyle yaparsanız birazcık zorlanabilirsiniz ama irmik de olduğu için çok kolay oldu bu işlem. Lütfen dikkat edelim. Parmaklarımın uçlarıyla havalandırıyorum. Ardından da yavaş yavaş çıkartıyorum. Bakın böyle ileri geri çekiyorum. Zaten hemen kolay bir şekilde bardaktan ayrılacaktır. Ortadan ikiye kesip robottan çekmiş olduğum cevizle buluşturuyorum. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Ama ceviz gerçekten de çok güzel yakışıyor. Bu arada hiçbir şekilde beklemedim. Yani buzdolabında tamamen soğuması yeterliydi. Eğer vaktiniz varsa bu tatlıyı, sütlü tatlıyı akşamdan da yapabilirsiniz. Tabii ki de bir gece beklerse çok daha lezzetli olacaktır. Artık karamel de soğudu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kıvamı aldı. Dediğim gibi bu karamelin yarısı yeterli olacaktır. Ama ben biraz fazla yaptım. Geriye kalan karameli ben bir kavanoza koyup buzdolabına alıyorum. Yaklaşık olarak bir hafta boyunca bozulmuyor. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Buzdolabında sürülebilir çikolata kıvamında oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. En çok sevdiğim şeydir benim karamel. Her zaman yapmıyorum ama yaptığım zaman da böyle fazla yapıyorum. Çok iddialı bir karamel tarifidir. Güvenle deneyebilirsiniz. Ben süsleyip şimdi servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde tatlımızı hazırladık. Peş peşe yaptık. Gerçekten de şahane oluyor. Hemen yiyebilirsiniz ama 3-4 saat dinlenirse daha da güzel olacaktır. Hem göze hitap ediyor hem de damak lezzetine hitap ediyor. Herkes evindeki malzemelerle kolaylıkla yapabilir. Gerçekten de çok beğeneceksiniz. Bunu sizlere garantisini vererek şimdilik vedalaşıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.